Monterey Bay Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ndeki derin deniz biyologlarını keşfettiği, derin okyanusta yaşayan en büyüleyici ve gizemli yaratıklardan bir diğeri, cehennemden gelen vampir kalamar olarak da bilinen bir derin deniz kalamar olan Vampiroteuthis infernalis'tir. Vampir kalamar bütün ılıman ve tropik okyanuslarda bulunan küçük bir kafadan bacaklıdır. Bu gizemli ve ilginç görünüşe sahip vampir kalamar, ekstrem derin deniz yaşamının bir simgesi gibidir. Kendilerine az farklı duysal filamentleri ve fizyolojileri sayesinde vampir kalamarlar kendi takımları olan Vampirimorphidia'yı oluştururlar. Türün ilk örnekleri 1903 yılında Alman deniz biyoloğu Karşun tarafından ahtapot olarak tanımlanmıştır. Dış görünüşleri hem ahtapot hem de kalamar ile benzerlikler taşır. Sanki ikisinin de karışımı gibidir. Fakat daha sonra yapılan araştırmalarla birkaç nesli tükenmiş türle beraber ayrı bir takımın üyesi olduğu tespit edilmiş. Vampir kalamar filogenetik bir tür olarak kendi takımının hayatta kalan tek üyesidir. Milyonlarca yıl önceki atalarıyla benzer özellikleri taşıdıkları için bunlar da yaşayan fosil olarak anılırlar. Vampiroteuthis infernalis tipik olarak yaklaşık 30 santim uzunluğunda olan küçük bir kalamar türüdür. Gövdesi jelatin gibi yarı saydam ve minik vantuzlarla kaplı 8 kolu vardır. Mürekkep balıklarının en belirgin özelliği mantosundan uzanan ve suda ilerlemek için kullanabildiği iki büyük yüzgecidir. Bu yüzgeçler kalamarın vücudunun etrafında pelerin benzeri bir yapı oluşturan ve ona vampir benzeri bir görünüm veren bir deri ağı ile birbirine bağlıdır. Vampir kalamarlar diğer birçok özelliği diğer ahtapotlar ve 10 ayaklılarla paylaşır. Ancak derin deniz ortamında yaşamasına izin veren birkaç uyarlamaya sahiptir. Aktif kromatoforların yani hızlı renk değişimi gibi özelliklerin ve mürekkep kesesinin kaybı onu kuzenlerinden ayıran sadece iki örnektir. Diğer derin deniz canlılarında olduğu gibi koyu kırmızı bir gövdeye sahiptir. Bu kırmızı rengi kamuflaj yeteneğiyle yırtıcı hayvanlara karşı koruma sağlar. Kırmızı dalga boyları su tarafından güçlü bir şekilde emilir. Bu nedenle kırmızı ışık normalde Orta Su Okyanus bölgesine ulaşmaz. Derin deniz hayvanlarının çoğu bu yüzden kırmızıyı görme yeteneğini kaybetmiştir. Ya da orada kırmızı bir renklenme aslında siyaha dönüşür. Cinsel dimorfizmden kaynaklı dişilerin boyutunun erkeklerden daha büyük olduğu düşünülüyor. Vampir kalamarı korkunç bir avcı olarak hayal etmek zor değildir. Fakat uğursuz ismine ve itibarına rağmen Vampiroteuthis infernalis aslında agresif bir yırtıcı değildir. Çoğunlukla deniz karı gibi küçük organik madde parçacıklarını, yengeçleri, balıkları ve zooplanktonları tüketen pasif bir filtre besleyicidir. Derin denizin karanlık sularında gizlenerek dolaşır ve avın kendisine gelmesini bekler. Yapışkan hücrelerle kaplı iki uzun lifini yanından geçerken yiyecekleri yakalamak için kullanır. Kalamarın iri gözleri düşük ışık koşullarında görmeye iyi adapte olmuştur ve avının yerini belirlemesine yardımcı olmak için sudaki kimyasal ipuçlarını da algılayabilir. Büyük mavi gözleri ve pelerin gibi uzanan kollarıyla her şeyi sarmaya hazır gibidir. Bu uzunluktaki bir kalamarın göz büyüklüğü yetişkin bir köpeğin göz boyutuyla aynıdır. Vampiroteuthis infernalis kendisini avcılardan korumak için kullanabileceği bir dizi benzersiz savunma mekanizmasına sahiptir. Tehdit edildiğinde vücudunu ters çevirebilir. Kendisini koruyucu bir deri ağıyla kaplayabilir ve saldırganları caydırmak için kullanabilecek sivri kol uçlarını açığa çıkarabilir. Ayrıca fotoforlarından avcıların kafasını karıştırabilen ve yönlerini şaşırtabilen biyolüminesan flaşlar yayabilir. Vampir kalamarın zayıf kaslı jelatimsi gövdesi nedeniyle her zaman yavaş bir yüzücü olduğu düşünülüyordu. Ancak suda süzülmek için kullandığı yüzgeçlerini kullanarak şaşırtıcı derecede hızlı yüzebildikleri de keşfedildi. Vampir kalamar tehdit edildiğinde yüzgeçlerini hızlı huni biçimine sokup ileri geri hareket ettirerek düzensiz bir şekilde kaçar ve ardından suyu şiddetli bir şekilde itmeye yarayan sifondan gelen su ile zigzaglar çizerek jet gibi ilerler. Vampiroteuthis infernalis Atlantik, Pasifik ve Hint okyanuslarının derin sularında özellikle 600 ila 1200 metre derinliklerinde bulunur. Ancak 300 ila 3000 metre derinlikler arasında dikey olarak göçler gerçekleştirdikleri de düşünülüyor. Gece yiyecek bulmak için daha yüzeye çıkarken gündüzleri daha karanlık olan 1500 ila 2500 metre derinliklere giderler. Bentik bir türdür. Yani okyanus tabanına yakın yaşar ve genellikle düşük oksijen seviyesine sahip bölgelerde bulunurlar. Vampir kalamar aynı anda parlayan, saniyede 1 ila 3 kez yanıp sönen veya titreşen fotoforların bir sonucu olarak 2 dakikadan daha uzun süre parlayabilir. Kol ucu organları ayrıca genellikle bir kaçış tepkisinin ardından parıldayarak kendine tehditkar gösterir. Bir araştırmada bu biyolüminesans ışıklarını 9 dakikaya kadar yakabildiği görülmüş. Vampiroteuthis infernalis'in üreme biyolojisi tam olarak anlaşılamamıştır. Ancak 3 yıla kadar nispeten uzun bir ömre sahip olduğu düşünülüyor. Dişilerin planktonik larvalara dönüşen birkaç düzine yumurta içeren küçük jelatimsi yumurta kütleleri ürettikleri biliniyor. Bu larvalar sonunda okyanus tabanına yerleşiyor ve yetişkin kalamar olarak olgunlaşıyorlar. Vampiroteuthis infernalis şu anda herhangi bir koruma kuruluşu tarafından
tarafından tehdit altındaki bir tür olarak listelenmemiş. Ancak birçok derin deniz türü gibi, derin deniz trolü ve deniz dibi madenciliği gibi yaşam alanlarına fiziksel zarar verebilecek insan faaliyetlerine karşı savunmasızdırlar. İklim değişikliği ve okyanus asitlenmesinin de uzun vadede hayatta kalması üzerinde etkisi olabilir. Vampiriptidis infernalis, derin okyanusun aşırı koşullarında hayatta kalmaya uyum sağlamış, büyüleyici ve benzersiz bir derin deniz kalamarıdır. Biyolojisi ve ekolojisi hakkındaki anlayışımız genişlemeye devam ettikçe derin denizlerde var olan karmaşık ve birbirine bağlı sistemler hakkında yeni bilgiler edinebiliriz. Bir dalış eğitmeni olarak okyanuslarımızın derinliklerinde var olan yaşam çeşitliliğine sürekli olarak hayret ediyorum. Vampiriptidis infernalis, derin denizleri evi olarak adlandıran inanılmaz organizmaların yalnızca bir örneğidir. Bu gibi türleri inceleyerek onları daha iyi korumak ve okyanuslarımızın uzun vadeli sağlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak için daha çok çalışmamız gerektiği çok açık.